o tatlı doğanın içinden geçen o muhteşem insanüstü varlıkların kalıntılarını şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Burası İzmir Bornova'ya bağlı Pınarbaşı ve burası Tüfekçitepe arkadaşlar. Pınarbaşı tozun içinde, taş ocakları dağın dibinde, konteynerler sokak köşesinde, belediye nerede kimse bilmez ki. Hanımlar beyler günaydın. Bugün tatlı bir doğa yürüyüşüne çıktık. Ama tabi tatlı bir doğa yürüyüşüne çıkarken yine o tatlı doğanın içinden geçen o muhteşem insanüstü varlıkların kalıntılarını şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Önce burada video çektim. Bisiklet videosu çektim. Özellikle bu karşı patikadan bisikletle geçtim arkadaşlar. Ve o zaman da buranın çöp durumundan bahsettim değerli dostlarım. İnsanoğlu olarak o kadar pislik, o kadar nalet varlıklarız ki yani şurada zaten nefes alabileceğimiz küçücük alanlar var. Buraları da böyle çöplerle, plastiklerle dolduruyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki atmosfer gerçekten çok güzel ama buraya verilen değer, burada yapılan işler güzel işler değil. Ve bakın burada bir yangın çıkmış olsa hem buradaki plastikler hem etraftaki çöpler çok ciddi anlamda yakıp buradaki güzel ağaçlara maalesef ki zarar verecek arkadaşlar. Bugün vallahi sabah erkenden kalkıp bisiklet sürmeye gidecektim. Dün akşam biraz yorulmuşum. Özellikle video düzenlemeleri yaparken bir baktım saat 3 olmuş. 5.30'da bisiklet antrenmana çıkmak için alarm çalıyor. Dedim ki birazcık daha yatayım ve saat oldu 7 arkadaşlar. Dolayısıyla ben de şöyle hazırlandım. Küçük bir sabah yürüyüşü yapıp günümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada bebek çamlar çıkmış arkadaşlar. Bu çamlar büyüdüğünde ne olacak? Kocaman bir çam ağacı olacak. Bunlar tohumların kendi kendine çıkmasıyla, yani buna özel olarak gelip buraya biri ekmedi arkadaşlar. Çok güzel bir patika. Buraya da bisikletle girdik daha önceden. Buranın da durumu diğer yere göre aynı arkadaşlar. Buralarda olmak çok güzel bir şey arkadaşlar. Çok güzel bir duygu. Bak özellikle sabahları rüzgarın sesi ayrı bir güzel. O rüzgarın böyle çamları okşaması ayrı bir güzel. Bu sessizlik ayrı bir güzel. Şehrin kaosundan uzakta olmak apayrı bir güzel arkadaşlar. Normalde buralarda göçmen ablalar oluyordu. Ama o göçmen ablalar şu anda yok. Sanırım onlar çok daha erken saatte yürüyüşe çıktılar. Normalde buralarda onlarla denk geliyorduk. Sigarayı bıraktım. Üzerinize afiyet. Nasıl bıraktın diye soranlar olacaktır. Tabii ki bu tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Bu sigarayı bırakma yöntemi. Ama denemek isteyen varsa denesin. Bir gün misafirlerim geldi Erzurum'dan. Hadi bir şeyler yapalım, takılalım, edelim dedik. Oturduk bir masa kurduk. Ayıptır söylemesi. O gün ciddi anlamda alkol aldık. Yani bayağı bir sarhoş olduk arkadaşlar. En son eve gittiğimde açılmadık bir tane sigara paketim vardı. O sigara paketinin içinden bir tane aldım, yaktım. Ve o kadar iğrenç geldi. O kadar iğrenç geldi ki tadı. Ondan sonra paketle birlikte bir attım. O gündür bugündür ağzıma sürmedim. Yaklaşık 3-4 aylık bir zaman dilimi oluyor arkadaşlar. Yani mideniz bulanacaksa deneyin.
Ama tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Yine bunun altını burada vurgulamış olayım, çizmiş olayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bana duyar kasıyorsun diyebilirsiniz. Ya da başka bir şey de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez ne söylediğiniz, hiç ama hiç fark etmiyor. Burada önemli olan bir nokta var. Önemli olan bir konu var arkadaşlar. Ben küçükken babamın pasajda dükkanı vardı. Ve orada Mikail abiler vardı. Onlar Pınarbaşı'nda bekçilik yapıyorlardı. Ve onlar böyle etrafı gezip hani etrafa moloz döken var mı? Etrafı pisleten var mı? Doğanın içini kirletenler var mı? Yok mu diye bunları belirlerdi. Sanıyorum ki oranın temizliğini yaptırırlardı. Fotoğraflarını çekerlerdi. Bir şeyler yaparlardı. Yani daha temizdi. Şu anda bulunmuş olduğumuz doğa ortamında mesela buralar berbat halde arkadaşlar. Bakın gelip buralara işte molozlarını atan insanlar var. Çöplerini atan insanlar var. İşte ne bileyim alkol tüketip alkol şişelerini atan insanlar var. Ve bu belli bir yol boyunca devam ediyor arkadaşlar. Bakın hemen 3-5 adım attığınızda gördüğünüz gibi burada da aynı manzarayla karşılaşıyorsunuz ki bunun adı sınırlı kalmıyor. Bakın böyle aşağılara doğru gidiyor arkadaşlar. Aşağılara doğru gidiyor. O yüzden buraya bekçi mi konulacak, buranın takibi mi yapılacak, ne yapılacak bilmiyorum. Geçtiğimiz videoda da, dağ videosunda da hatırlarsanız Bornova Belediyesi'ne konuyla alakalı şikayette bulundum. Orayla ilgilendiler mi bilmiyorum. Oraya tekrardan gitme fırsatım olmadı, şansım olmadı. Ama tekrardan oraya gideceğiz arkadaşlar. Bir dolaşacağız orayı. Günaydın. Aşağılarda da çok çöp var mı abi böyle ya? Bilmiyoruz ki. Çok berbat yapmışlar buraları. Molozları atmışlar hep ya. Abi öbür tarafı yukarıda hepsi öyle. Yo çektim oraları da çektim. Oraları da Çektin çıktım mi? ya. Çıktım oraları da. O patika yollarını falan hep mahvetmişler. Halılar Hele o bilmem neler yukarıda o atmışlar. denen yeri yok mu orası? Neresi? Şu hemen yamacı çıkınca, Ha ha. mahalleden yukarı çıkınca. Ha çektim abi. Oraları falan çektim. Ya dediğim gibi bakın buralarda hep molozlar devam ediyor bakın. Yani normal şartlarda bunların buralara dökülmesi yasak ama dediğim gibi eskiden bu alanlarda bekçiler geziyordu. İşte rapor tutuyorlardı, takip ediyorlardı. Moloz döken var mı yok mu? Onlara bakıyorlardı. Ama gördüğünüz gibi durum içler acısı. Zaten bu bölgenin her videoda söylüyorum. Bir taş ocağı sıkıntısı. İşte şu hemen bu tarafta gördüğünüz konteyner garajının sıkıntısı. Yani ne diyeyim terk edilmiş bir Pınarbaşı. Terk edilmiş bir Pınarbaşı. Kaybedilmeye yüz tutmuş bir Pınarbaşı. Burada seçim günü geldiği zaman buradaki halkın kapısının önünde köpeklerini uyutmuyorlar. Bakın seçim zamanı geldiği zaman buradaki halkın kapısının önündeki köpeği uyutmuyorlar. Ama seçimler bittikten sonra, olan olduktan sonra Pınarbaşı her zaman olduğu gibi neye terk ediliyor? Kaderine terk ediliyor. Ya Pınarbaşı'na bu şekilde değer gösterilmez. Pınarbaşı'nın halkına, Pınarbaşı'nda yaşayan seçmene bu şekilde değer gösterilmez. Bu şekilde saygı duyulmaz. Bu şekilde çocuklarının gelecekleri korunmaz. Bu doğanın çok ciddi anlamda temizlenmesi gerekiyor. Gerek sosyal örgütlerle, gerek belediyenin çalışanlarıyla, gerek buranın halkıyla birlikte buraya ciddi anlamda bir emek verip temizlenmesi gerekiyor. Pınarbaşı'nda çok güzel bir Zeybek türküsü yapmışlardı. Ayvası var, narı var, ne güzelsin Pınarbaşı diye. Çöpü var, çöpleri var, molozları var. Ne kadar çirkinsin Pınarbaşı hesabı oldu artık. Sadece Pınarbaşı'na has bir durum da değil arkadaşlar. Yani nereye giderseniz gidin böyle. Hani doğanın hangi kısmına girerseniz girin böyle. Hani denize gidiyorsun, plaja. Arkadaşım plajda sahiller sigara izmaritleriyle dolu.
Anladın mı? Yani doğaya çıkıyorsun. Doğanın içi çöplerle dolu. Yani bu sadece şey değil. Pınarbaşı'na has bir şey değil. Hani genel olarak Türkiye'nin geneli şu anda böyle arkadaşlar. Yazık günah. Vallahi yazık günah. Bir zamanlar pınar akardı buradan. Yeşildi dağlar, kuşlar uçardı o an. Şimdi çöp tepeleri göğe uzanmış. Sanayi dumanı güneşi sarmış. Pınarbaşı tozun içinde, taş ocakları dağın dibinde, konteynerler sokak köşesinde, belediye nerede kimse bilmez ki. Küçük çocuklar maskeyle oynar. Her adımda çöp kokusu yayar. Kamyon geçer, toz bulutu kalkar. Sesimiz var ama kimse duymaz. Pınarbaşı tozun içinde, taş ocakları dağın dibinde, konteynerler sokak köşesinde, belediye nerede kimse bilmez ki. Bir gün gelir bu toprak susar. Sular kirlenir, kuşlar kaçar. Ama biz buradayız, vazgeçmeyiz. Pınarbaşı'nı geri isteriz. Pınarbaşı, biz seninle dumanı deleriz. Gökyüzünde yeşilini geri getireceğiz. Birlikte yeniden dirilteceğiz. Evet dostlarım, Pınarbaşı'ndaki gezimizin sonuna geldik. Şimdi buradan yavaş yavaş artık eve doğru gideceğim. Videoyu izleyen Pınarbaşılılar, bu videonun daha fazla kitlelere ulaşması için özellikle sizlerin paylaşması çok önemli. Bütün sosyal medya hesaplarınızdan paylaşımları gerçekleştirin arkadaşlar. Çünkü o yukarıda gösterdiğim o pislikler gerçekten sosyal medyada gündem haline gelirse oraları temizlemek zorunda kalacaklar. Yine birilerine muhtaç olmamak adına en azından o patika yollarını hep birlikte girip temizleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani doğayı seven şöyle 100 tane Pınarbaşı genciyle, Pınarbaşı halkıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle hiç fark etmez. Oradaki doğanın içine, patikanın içine dahi girmiş olsak hepimiz oraları tertemiz yapabiliriz. Yani illaki takipçi sayım kadar çöp topluyorum deyip de bir şeylerin gösterişini yapmaya gerek yok. Hep birlikte bunu el birliğiyle başarabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Peki abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.